Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere babetlere uygun sayılarıyla tam böyle ayarladığım karanfil çiçeğinin anlatımını yapacağım. Bu şekilde ben de sipariş olarak hazırlamıştım. Müşterimin isteği üzerine ilk defa karanfil çiçeğiyle babet denedim. Babet üzerinde denedim karanfil çiçeğini ve çok hoş bir görüntüsü oldu arkadaşlar. Ben böyle diktim, dikmiş haliyle. Sizlerle de paylaşmak istedim yapımını sayılarıyla. Mürdüm rengi biraz ışıktan dolayı rengi tam net belli olmuyor arkadaşlar. Hemen diğer eşini ben örmüştüm. Şu şekilde göstermek istiyorum. İğneyi de hiç çıkarmadan şu şekilde direkt dikiyorum, ipini kesip ve açık renkli olan babetime de inşallah sizlerle birlikte örelim karanfil çiçeğini. Çok güzel bir görüntüsü oldu arkadaşlar. Şimdi bu renkle biz öreceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Çiçeğimi şu şekilde arka fonda da göstermek istiyorum. Dediğim gibi tam ışıktan böyle renk koyu olduğu için kendini belli etmiyor. O yüzden de biraz görüntüsü karanlık. O yüzden şimdi hemen açık renklerle birlikte öreceğiz. Hemen ipimi zaten biliyorsunuz babetlerde kullandığım ip arkadaşlar, Nako Pırlanta. Tığımda yine şu şekilde 2 milim bir tığ kullandım. Hemen şöyle sihirli bir halka yapıp bir iki zincir çekiyorum. Bu halka içerisine 7 tane çakma trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz şekilde örüyoruz bunları. Aralarında da bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tekrar çakma sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar çakma sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 7 adet yapıyoruz. Sayalım hemen. Bakın. Şu aradaki ilk çektiğim 2 zincir saymayarak şu aradaki boşlukları 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekip bu ilk 2 zincirin tepesine sabitlediğimde 7 tane elde etmiş olduk. Çünkü o aralara bir zincir çektiğimiz boşluklara biz şimdi hemen tekrar 3 zincir çektim. Bu hemen aradaki ilk boşluğa bir trabzan yaptım. Bakın, bir zincir çekiyorum yine aynı yere, aynı boşluğa arkadaşlar. Burada da 2 tane her boşluğa trabzan yapıyoruz. Direkt diğer boşluğa geçiyoruz. İkinci sıramız bu. Sürekli bir zincir çekiyoruz aralarda. Bakın böyle V şeklinde oluyor zaten. Bir zincir çektim. Diğer bir boşluğa trabzan. Yine aynı yere bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine aynı yere bir trabzan daha. Aralarda hep bir zincir çekiyoruz. Sürekli bu sonuna kadar böyle arttırarak ilerleyeceğiz. Zincirlerimizi sürekli çekeceğiz. Çiçeğimiz bitene kadar. Hemen farklı şekilde tarifler de var. Karanfil çiçeği ile ilgili arkadaşlar. Ama ben babet üzerinde nasıl daha güzel durur. Çünkü çok orijinal çiçeği de böyle çok oturmuyor babet üzerine. O nedenle ben de böyle sayılarını ayarlayarak nasıl güzel durur bu şekilde yaptım. Çok güzel de durdu. Hemen bakalım sayalım. Aradaki boşluklar 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu bir boşluktu. Buraya bir tane daha yapıyoruz ve tepesine sabitliyoruz arkadaşlar, bir zincir çekerek.
sabitlemiş olduk. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. Yani bunu siz 7 de başlayabilirsiniz. 8 9'da, yani çiçeği, karanfil çiçeği babet üzerine küçülterek büyüterek sayılarını, bunun matematiği, sayılarını ilk başladığınız bu 7 tane çakma sık iğneyi 6'ya 5'e düşürerek küçültebilirsiniz. Aynı sistemle ilerleyerek 8 veya 9'a çıkartarak da büyütebilirsiniz çiçeğinizi. Hemen şimdi 3. sıraya geçtim. Bakın yine burada ilk şu değil, bu boşluk içerisine batarak zaten şimdi bütün boşluklara 3'er tane yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Her bir boşluğa 3 tane. Hatta şu ilkine de yapalım bir tane tam dibine. 3 zincir çektim, 1 zincir çektim. Şimdi bakın, buraya bir alt sırada 2 taneydi. Şimdi aynı yere 3 tane yapıyoruz. Her boşluğa yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 3 adet ikili trabzan, bakın 1 2 3. Her boşluğa yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım, aralarında hep bir zincir çekiyoruz sürekli. Bu sırayı bu şekilde sonuna kadar tamamlayarak gelelim. Zaten bundan sonra son sıramız olacak. Bakın 3 tane yaptım. Sonuna kadar gelelim. 3'er tane trabzan yaparak her sırada, her defasında da bir zincir çekerek aralarında boşluk, zincirlerimizi unutmayalım. Üst sırada o boşluklara yine tekrar trabzanlarımızı öreceğiz. Sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sonuna kadar ördüm. Sonuna da yine 2 tane yapıp şu baştaki zincirimizi de saydığım için hemen burada birleştirdim. Yine bir zincir çekeceğiz. Bunu unuttum. Çünkü her trabzan arasında bir boşluk oluşturuyoruz. Bakın zaten marullanmaya başladı çiçeğimiz. Son sıramızı şimdi yapacağız. Yine tekrar 3 zincir çektim ve bu dibine, ister siz dediğim gibi dilerseniz batın, dilerseniz batmayın. Zaten çok onun bir önemi olmuyor arkadaşlar. Ben ilk başladığımda bir tane buraya yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi yine her boşluğa 3 adet arkadaşlar. 2 idi bir alt sırada. Şimdi 3 adet trabzan pardon 4 adet trabzan yapacağız her sıraya. Bir alt sırada önce ne yapmıştık? 7 adet çakma sık iğnemizi yapmıştık. Her çakma sık iğne arasına ikişer tane trabzan yaptık. Yine aralarda bir zincir çektik. Bunu arttırdık. Bir üst sırada da her bir zincir çektiğimiz o boşluklara 3 adet trabzan yaptık. Şimdi bu son sıramız. Burada da her boşluk arasına 4 adet trabzan. Yine aralarda bakın 1 2 3 4 tane oldu. Yine aralarda sürekli bir zincir çekiyoruz. Bunları unutmayalım. Zaten marullanmaya sebep olan kısımda zaten orası. Bir zincir çekerek sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Sonumuz zaten bu son sıramız olacak. Ördükçe marullanmaya başlayacak. Bakın 4 adet her boşluk arasına 1 2 3 4 tane örüyorum. Yine atlamadan diğer boşluğa, çok yoğun trabzan olacak çünkü bu sırada marullanması için bunu yapmamız şart. Hemen bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluk içerisine üçüncüyü yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Aynı boşluk içerisine dördüncü trabzanımı yaptım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Direkt aralarına batıyorum arkadaşlar. Burada sonuna kadar bu şekilde bu işlemi de yapalım. Ve çiçeğimiz zaten bu son aşaması. Bitirelim. Sonra bazı bilgiler daha vereceğim size. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Bakın her bir boşluğa 4 adet trabzan yaptım. Aralarda bir zincir çekerek sonuncusuna geldim. Ve son boşluğa da birlikte örelim. Yine bir zincir çekerek, zaten eğer
Elinizde ördüğünüzde anlayacaksınız. Bakın benimki görüntüsü gibi, görüntüsü benim elimdeki gibi olmaya başlamıştır bile, marullanmaya. Hemen dördüncüyü yapıp burada bir zincir çekiyorum. Tekrardan başa sabitleyip burada ipimi ben kesmiştim zaten. İpimizi kesiyoruz ve şöyle çıkartıyorum. Sonra dikim aşamasına geçeceğiz. Sadece nasıl bunu arkadan sabitlediğimi göstereyim. Zaten diktiğinizde babetede nasıl oturduğunu göreceksiniz. Bakın arkadaşlar, ortadan başladığımız üzere bu şekilde kendi şeklini almaya, şöyle arkadan tuttuğunuzda şekil almaya otomatik olarak şeklini alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu bu sayıyla başlayarak ideal bir boyuta ulaştırdım. Siz de eğer daha küçük numarada babet ya da farklı yerde kullanacaksanız aynı sistemle, yani 2 3 4 diye artırarak sadece başlangıçtaki 7 tane çakma sık iğne yerine 5 tane ya da 4 ya da daha büyük olsun istiyorsanız fazlalaştırarak o başlangıcı devamında aynı şekilde ördüğümüz gibi örerek karanfil çiçeğinizi daha büyük boyutlarda ya da daha küçük boyutlarda yapabilirsiniz. İğnemi takıyorum ben şimdi. Nasıl zaten bilenler bilir. Örgüyle uğraşanlar nasıl diktiğimi ya da kendi tarzınızla dikebilirsiniz. Bu şekilde iğnemi taktım arkadaşlar. Şöyle arkasından birleştirdim. Çok bir tekniği yok. Tuttuğunuz zaman şu sap kısmından, uç kısmından zaten bir araya geliyor. Maksat bunu şuradan bir noktadan aşağıya indiriyorum ipimi direkt. Şöyle arkadan hemen şu kısımlardan bunu sabitliyorum. Sonra tekrar hiç orta kısımlardan bu ipimi kesmeden bayağı bir, eğer babet üzerine de dikecekseniz ipinizi bayağı bir uzun kesin. İpinizi kesmeden de babete ben monte ettim, diktim diğer orada görünen, arkada görünen mor mürdüm rengi olanı. Bunu bu şekilde tutarak sıkılaştırıyorum. Nereden battığınız hiç önemli değil. Gelişi güzel. Tutturmak amaçlı. Birkaç kez bu şekilde yapıp zaten dikileceği için babet üzerine de birkaç kez böyle iğne ile tutturup sonrasında da zaten gördüğünüz üzere babetinizin üzerine gayet güzel bir şekilde çiçeğimiz oldu arkadaşlar. Bakın aynı bu şekilde babet üzerine de dikecekseniz alttan yukarıya doğru şu aralardan, şu yapraklarından, marullanan yerlerinden, kıvrımlarından monte ederek babetinizi tamamlayabilirsiniz. Bakın ben mürdüm rengiyle yaptım. Hemen arkaya alacağım bunu. Bunu diktikçe arkadaşlar bu yükseklik daha da böyle kendini babete daha doğru böyle düzleşiyor. Çok yüksek, yani dediğim gibi çok hoş bir görüntüsü. İlk defa ben de müşterimin isteği üzerine denedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Farklı anlatımları var çünkü karanfil çiçeğinin genelde çiçek olarak yapıldığı daha çok YouTube'da. Ben bu şekilde babet üzerine, özellikle de babet ören arkadaşlarım var, birçok takipçim var. Bu şekilde babet üzerine de uyarlamış olduk. Bu mor ip biraz daha nako pırlantada ince olduğu için ipinizin inceliğine, kalınlığına göre de büyük veya küçük olabiliyor arkadaşlar. Benim bu daha küçük düştü. Çünkü bir tık daha bu mor renk, mürdüm rengi bu renge göre daha ince bir ip olduğu için daha küçük oldu. Sayılarını dediğim gibi siz çok kolay aynı sistemde öreceksiniz. Sayılarını azaltarak, çoğaltarak küçük veya büyük yapabilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Görüşmek üzere.